Merhaba, bir canlı yayınıma daha hoş geldiniz. Bunlar da şeye benzedi. Hani radyocular ya da böyle konser yayınlarında kulaklıklar olur ya böyle kulakta bir şey vardır, ağızda bir şey vardır. Onun gibi oldu. Yunan mitolojisi okuyacağım. Biraz böyle Yunan sembolü olsun dedim. Tüm yeşil takılarımı diğer evde bırakmışım. Hiç hazırlıklı değilim. Bugün pembe giyerim diye düşünüyordum ama canım yeşil giymek istedi. Bu elbiseyi falan giymek isteyince ne oldu? Böyle tüm sistem değişti. Pembelerden yeşile geçtim. Şöyle biraz sizi uzaklaştırayım. Birkaç adım. Şimdi klimayı mı açsam yoksa? Shoe play. Yes. I have very beautiful golden shoes today. Bugün Yunan mitolojisi okuyacağız. Merhaba, şu anda YouTube'da canlı yayındayım. Ve Yunan mitolojisi okuyorum. Merhaba, şu anda YouTube'da canlı yayındayım ve Yunan mitolojisi okuyorum. Canlı yayının linkini hemen şuraya bırakıyorum. Hadi gelin, şimdi başladık. Evet, bu işleri hallettiğime göre başlayabiliriz. Şu bazen, evet. Bugün size Demeter okuyacağım. Yeşil de giyindim, yeşile uyardı yani Demeter, yeşil giymek. Evet. Hatta şu anda Penthouse istiyorlar ama çok sıcak. Bu sıcak havalarda yani zaten tüm kış boyunca giydim. Bir sürede buraları da yıkmazsam Penthouse olmasın, öyle değil mi? Şöyle gözlüğümü takacağım da şununla olmuyor bu. Neyse birazdan tekrar takarım. Şöyle gözlüğümü alayım, daha rahat okurum. Evet. Şimdi okuyacağım önemli bir tanrıça Demeter. Yani Roma'daki ismiyle Ceres. Demeter, Kronos ile Rhea'nın kızıydı. İsmi toprak ana anlamına gelir. Bu yüzden doğa ve insanlık medeniyetiyle özel ilişkilerinin yanı sıra
Antik Yunan tanrıçası kavramının da dışa vurumudur. Mahsullerin serpilmesi onun gücüyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca tarımla uzaktan ya da yakından bağlantılı olan ve insanların ilk olarak ondan öğrendikleri tüm becerilerin hamisi olarak görülmüştür. Böylece Demeter bir medeniyet tanrıçası kademesine yükselmiştir. İnsanları düşük avcı ve çoban kademesinden tarım yoluyla kurtarmış, insanları düşük avcı ve çoban kademesinden tarım yoluyla kurtarmış ve öncelikli kaba, aşin tavırlarını kanunlarıyla ahlakın kontrolü altına sokmuştur. Böylece Schiller'in de Zil şarkısında bahsettiği gibi cennetin cömert kızı olmuştur. Yaşlılar ıssız bozkırların yabanisi derdi. Kulübesine varlığın süzülürdü, uyandırırdı sıcak aile hissini ve samimi ilişkilerde en güzeli. Bu küçük topluluğun kalbinde belirirdi memleket içgüdüsü. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Memeter dedim pardon. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Demeter insanların uygarlığı ve davranışları üzerinde faydalı etkilerinden daha önce bahsettiğimiz Dionysos ile bağlantılı hale gelir. Bu durum iki ilahın Eleusis efsanelerindeki yakın ilişkisini açıklar. Anlatıda Dionysos, Iakos hatta Demeter'in oğlu ve Kora yani kızı Kora ya da Persephone'nin kocası olarak görülmektedir. İnsanlar arasındaki kanun ve nizamın tesis edilmesinde oynadığı önemli rolden dolayı evlilik tanrıçası olarak hürmet görmüştür. Çünkü evlilik sivil toplumun kurulması için zorunlu görülür. Kendisi ayrıca Millet Meclisi'nin de koruyucu tanrıçasıdır. Devam ediyorum ben Demeter'e. Ama biraz gözlüğümün camlarını sileyim. Demeter'i biliyor muydunuz? Yeşil giyinince dedim ki Demeter okuyayım. Yani çünkü bugün canım yeşil giyinmek istedi. Günüm herhalde yeşildi hissim. Ve onunla da bağlantılı olsun dedim. Yani bir tarım tanrıçası okuyayım dedim. Güzel olur. Ya da bir canavar falan okuyacaktım ama hadi dedim bu Dolunay gecesinde bir tarım tanrıçası okuyayım. Devam ediyorum. Şöyle bir bakayım şeylere. Bereket, bolluk, bereket olsun. Dün 8-8'de herkes bir şeyler yapıyordu bolluk, bereket adına. Ben de yeşil giyindim ve Demeter okuyorum. Evet. Şöyle biraz daha. Ay, bu etek biraz fazla mini. Bazen çekiyorum, zorluk çekiyorum bu mini etekler altında. Söyleyeyim. Evet, devam ediyorum. Tanrıçanın ismiyle ilintili sayısız efsaneden muhtemelen hiçbiri kızı Persefone ya da Kora'nın kaçırılmasından daha meşhur ya da ona ibadet hakkında daha anlam yüklü olamazdı. Bir keresinde Persefone, Okyanos'un kızları ile çiçek toplayıp çelenk yaptıkları çiçeklerle dolu bir
Mera'da oyun oynuyormuş. Daha önceden gözüne kestirdiği bir nergisi koparmak için arkadaşlarının yanından ayrılmış. Tam o anda ayaklarının altındaki yer birdenbire açılmış, burnundan soluyan, atların çektiği bir arabada cehennem diyarının tanrısı Plüto ya da Hades ortaya çıkıvermiş. Tüm çırpınmalarına karşın rüzgar kadar hızla hareket ederek dehşete düşüren bakireyi kapmış ve arkadaşları facianın farkına varamadan karanlık diyarın içinde gözden kaybolmuş. Ancak Zeus tüm bu olup bitenden haberdarmış. Çünkü kızını Demeter'den gizli Plüto'ya verme vaadinde bulunmuş. Hades yani yeraltı tanrısı. Demeter sevgili kızını özleyip hiç kimse nereye gittiğini söylemediğinde meşaleler yakıp günler ve geceler boyunca yeryüzünün tüm diyarlarında yemek yemek ya da uyumak için bile durmadan endişeyle dolanmış. Sonunda her şeyi görüp duyan Helios, Demeter'e olanları anlatmış. Helios da güneş tanrıydı. Lakin her şeyin Zeus'un rızasıyla gerçekleştirdiğini gizleyememiş. Büyük bir hiddet ve kederle dolup taşan tanrıça, diğer tanrılar topluluğundan ayrılıp kendini derin bir yalnızlığa gömmüş. Bu arada yeryüzünde hiçbir mahsul yetişmez olmuş ve dünya çapında bir kıtlık insan ırkını yok olması tehlikesine sokmuş. Zeus birbiri ardına elçiler gönderip kızgın tanrıçaya Olimpos'a geri dönmesi için yalvarmış. Ama boşunaymış. Demeter kızı gelene dek Olimpos'a geri dönmeyeceğini ya da yeryüzünün mahsullerinin yetişmesine izin vermeyeceğini and içmiş. Zeus mecburen razı gelmiş ve Hermes'i aşağı dünyaya Persephone'yi geri getirmek üzere göndermiş. Persefone bu emre sevinçle uymak üzereymiş. Ancak tam ayrılmak üzereyken Hades ona yemesi için bir nar tanesi vermiş. Tek bir nar tanesi. Narı yedikten sonra kendisini bir anda ona bağlanmış hissetmiş. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Nar deyince şöyle bir şey aklıma geliyor, bir kavram. Nar ve nur vardır. Tasavvufta da bundan bahsedilir. Nar aslında bu dünyanın niceliklerinden bahseder. Maddesel olandır. Yani bizi madde dünyasına bağlar. Nur ise nur yani ışıktır. O daha soyut bir şeydir. Madde dünyası değil de daha manevi dünya ile ilgilidir. Ama narda bir şey de vardır, şehvet vardır mesela narda. Bir böyle maddesel bir bağ vardır. Nurda ise ruhani bir bağ vardır. Ama bir şeyi seni bağlayan, böyle kitleyen şey aslında nara ait şeyler. Ama seni esir de eder nar. Nar insanı esir eder o tutkularıyla, maddesel özlemle. Nur ise özgürleştirir. Böyle bir şey var ki Yunan mitolojisinin ben bunu düşündüğünü sanmıyorum. Yani bunu düşünerek şey yapmadı herhalde ama bir yandan da neden olmasın diyorum. Nar işte nicelik, sonsuzluğu da simgeliyor. Bir sürü tanesi var. Ayrıca nar Hera'nın da sembolüdür. Yani şöyle söyleyeyim, evet, Hera'nın meyvesiydi. Nar evliliği temsil ediyor. Yani Hera bir evlilik tanrıçası, karı koca olma ve bu kurumu savunuyor mu diyeyim, bu kurumu temsil ediyor Hera ve sembolü nar. Kız da diyeyim, Persephone'de bir nar tanesi yiyor ve Hades'e, yeraltının tanrısına, o böyle adama, yeraltı da ait bir şey. Yani ona zorunlu olarak bağlanıyor ya da maddesel olana bağlanıyor. Nar, şehvet, bir şeyden yemek. Yani elmadan ısırmak gibi bir şey burada da aslında narı yemek. Böyle bir şey var aslında. Sembolik bir hali var ya da ben böyle okuyorum. Neyse devam edeyim.
Darı yedikten sonra kendisini bir anda ona bağlanmış hissetmiş ve geri dönememiş. Ancak Zeus aracılığıyla bir anlaşma yapılmış. Anlaşmaya göre Persefone yılın 2/3'ünü yukarı dünyada annesiyle geçirecek ve geri kalanında kocasıyla birlikte olabilecekmiş. Yani çok da istemiyordu ama bağlanmış hissetmişti. Yani 2/3'ü annesinin yanında, 1/3'ü 12 ay, yani 4 ay. 4 ay karanlıklar ülkesinde. İşte bu yüzden her ilkbahar geldiğinde Persefone yeraltı krallığından yükselip annesinin eşliğinde hoşça vakit geçirir. Ancak sonbaharın sonlarına doğru karanlık ve ölüm diyarına geri döner. Yani bu dönemde ne zaman oluyor aslında? Tam Cadılar Bayramı dönemi diyebiliriz. Yani 31 Ekim, yani ya da işte Kasım falan gibi, ya da nasıl desek, ama o zaman 3 ay oluyor. Yani şey değil. Evet, tam o dönemler, yani şöyle hesap edelim. Evet, 31 Ekim desek, arada ne oluyor? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani 1 Mart itibariyle geri dönmesi gerekiyor. Evet, bu hesaba göre tam oluyor. Ama yani şey değil, 21 Mart değil, 1 Mart. Eğer 4 aysa yer altında kaldığı süre. Benim de hiç sevmediğim zamanlar Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. O zaman kızımız yer altında, kocasının yanında. Neyse, devam edeyim ben. Bu efsanenin anlamını keşfetmek çok zor değildir. Basitçe gözlerimizin önünde her yıl yinelenen manzaranın mecazi temsilidir yani. Bitkiler aleminin ölümü ve sonra da tekrar hayata dönüşü. Kora, yani Persefone, Demeter'in kızı. Biz Demeter'i okuyorduk ama tabii bayağı Persephone'den bahsettik. Kora, kış ayları boyunca Hades'in krallığında ikamet ederken tabiat ana kızı için yaz giysisi kuşanmış gibi görünür. Eleusis efsanelerinde bitkisel dünyanın bu kaçınılmaz ölümüyle yeniden dirilişi, ruhun ölümsüzlüğünü öngören daha yüce bir mananın sembolü olarak algılanmıştır. Her canlı varlık Kora'nın kaderini paylaşır. Her yaşam sırf sonunda kabrin karanlığından öncekinden daha güzel ve daha görkemli bir biçimde yükselmek üzere soğuk ve kaçınılmaz ölümün kurbanı olur. Yani diyor ki aslında siz de öleceksiniz ama sonra tekrar dirileceksiniz de diyor, yani bu cümleden bunu çıkarabiliriz. Her halükarda ve çarpıcı efsaneyle yakından ilintili olan başka bir tanesi ise Eleusis efsanelerinin başlangıcından söz eder. Demeter kızının kaybının ardından yaşlı ve fakir bir kadın kılığında yeryüzünde dolaşırken Eleusis'e gelir. Şehrin kralı Keleus'un kızları onu su çekmek için gittikleri Bakireler Kuyusu'nun yakınındaki bir taşın üstünde otururken bulur. Yaşlı kadına babalarının evindeki en küçük erkek kardeşleri Demofon'a süt annelik yapmayı teklif ederler. Tanrıça razı gelir ve genç prense süt anne olarak görevlendirildiği Keleus'un evinde nazikçe karşılanır. Çocuktan o kadar hoşlanır ki onu tanrıların yemeğiyle kutsayarak ve geceleri ateşin korunda yatırarak ölümsüzlük verecek. Ölümsüz kılmaya karar verir. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Ancak çocuğun annesi ne yaptığını fark ettiğinde kadının çığlıklarından rahatsız olur. Bu yüzden cömert niyeti yerine getirilememiştir. Kendisini Keleus'a ifşa eder ve krala Eleusis de şahsına bir tapınak inşa ettirmesini emreder. Tapınak tanrıçanın da yardımıyla alelacele tamamlandıktan sonra Keleus ile diğer birkaç prensi Triptolemus, Eumolpos ve Diokles kutsal törenleri için hizmetine alır. Keleus'un oğlu olarak adlandırılan
Triptolem Ay, söyleyemiyorum ya. Triptolemus'a yeryüzünün her yerine tarım bilgisi ile kendisine ibadeti yayma görevi verir. Bu amaçla ona kendi arabasını ve ejderhalarını ödünç verir. Bu vazife üzerine Triptolemus yeryüzünün tüm diyarlarını gezmiş, her yerde tarımın nimetlerini tanıtmış ve insanları düzenli siyasi topluluklar içinde bir araya getirmiştir. Eyvah, siyasi parti kurdular. Çocuğa ne oldu ya? Bak, çocuğa ölümsüzlük vermişti. Anası yüzünden ölümsüzlüğü veremedi. Geri aldı yani. Ama bunların aile evine yaradı. Ama çocuğa ne oldu? Evet, siyasi parti kurmuşlardı. Kelerus falan. Politika falan yapacağız. Nerede bakayım? Gittiği her yerde iyi karşılanmamış ve bazen tanrıça devreye girip sunduğu yararları küçümseyenleri cezalandırmak zorunda kalmıştır. Diktatörlük de yapıyorlar. İskit kralı Linceus ile Tesalya prensi Erixikthon'un başına gelenler buna örnektir. Ancak nihayetinde tanrıçanın davası galip gelmiş ve cömert tanrıçaya tapınma dünyanın her yerinde kendiliğinden yayılmıştı. Yani tanrıça süt veriyor bebeğe ve ölümsüzlük vermek istiyor. Bunlar uyanıyorlar, anası uyanıyor, kıskanıyor. Ay, ne yapıyorsun oğluma diyor. Tabii böyle bir şeyler yapıyor ya. Ne yapıyor? O da ölümsüzlük vermekten vazgeçiyor. Vermiyor, kızıyor bunlara da. Diyor ki siz benim şeylerimi yayacaksınız diyor. Adıma bir tane tapınak yapın diyor. Benim şeylerimi yayın diyor. Yani namımı, şerefimi yayın diyor. Parti kurun diyor. Parti kuralım diyor falan böyle. Ne yapıyorlar? Onlar da yapıyor, tamam, bu aile, hanedan parti kuruyorlar, ediyorlar falan, tamam. Bazıları isyan ediyor. Hayır, ben sana uymayacağım diyor. Partine de katılmayacağım diyor. Kadın o zaman daha yapıyor. Biraz sert yapıyor. Ve sonunda uyduruyor. Herkesi kendisine taptırıyor. Birazcık diktatörmüş ama güzel şeyleri iletmek istiyor. O yüzden kabul edebiliriz. Yani güzellik uğruna, böyle bolluk, bereket, tarım uğruna neden olmasın? O zaman da belki birazcık ucundan diktatörlük kabul edilebilir. Ne dersiniz? Yani ben yapsam diktatörlük falan, böyle yapsam, desem böyle, ben adıma bir tapınak dikin, orada bana tapın ama çok güzel tarım yapın, her taraf tertemiz olsun, çevreyi kirletmeyin, doğayı koruyun, bitkiler ekin falan. Yani ben böyle şeyler isterim. Mesela yeşile doğru bir diktatörlük yapsam, hani çöp atanları çok şiddetli şekilde cezalandırırım yani diktatörlükte. Yangına sebep olanları, yani demiyorum, yakarım yani, fena olur. Yani diktatörlüğün biraz böyle sert olabilir. Yani o tür bir doğa diktatörü olabilirim. Çöp atanları falan drone'la tespit ederim. Onlara çok ağır cezalar veririm. Yani hem para cezası hem çevreyi temizleme cezası falan. Yani böyle bir diktatör olabilirim. Yani diktatörlük çevreye, doğaya, hayvanlara zarar verenlere ağır cezalar vermek şeklinde olabilir. Yani desteklediğim şey ancak bu şekilde olur herhalde diyorum ve devam ediyorum Demeter'i okumaya, tanrıçamızı. Evet. İbadetin en önemli merkezi Salamis körfezine güzelce konumlandırılmış Eleusis şehrindeydi. Salamis harabeleri de vardı. Kıbrıs'ta değil miydi? Bir bakayım, cevap istiyorum. Salamis'i ben Kıbrıs'ta hatırlıyorum. Mausa'nın kuzeyine doğru giderken, Karpaz bölgesine giderken de, yani Kıbrıs'ın doğusunda kalıyor Salamis. Doğru mu? Var mı? Biri demiş, Yüksek Topluluklar Partisi yaşasın. Yüksek Topluluklar Partisi, katılıyorum. Evet, parti kurarsam Yüksek Topluluklar Partisi olur ama bunlar çiftçi olacak. Sadece parti toplantılarında yüksek toplulukları giyeceğim. Kapalı alanda. Toprakta olmaz. Salamis Türk toprağıdır diyor. Kuzey Kıbrıs mı diyorum zaten. Kuzey Kıbrıs da Türk yani. Değil mi? Gazi Mausa. Tamam, doğru. Bak, doğru hatırlıyormuşum. Salamis harabeleri vardı. Orada denize girmiştim. Dalgalı bir denizi vardı. Çok da tercih etmemiştim.
Hayran mı kaldınız? Teşekkür ederim. Yani. Ayak masajı, refleksoloji evet seviyorum ama yani bu böyle bir video gelirse üyelerime gelir yani onu da belirtmem lazım. Yani ya da uzun versiyon, kısa versiyon olur. Uzun versiyon şeye gelir. Ay yine mi gözlüğü kirlettim? Ya gözlüğü şey tutamıyorum bir türlü hep kirletiyorum. Nasıl kirleniyor bu gözlükler anlamadım yani. Yeni başladım ya takmaya acemisiyim. Dur bakayım şöyle şey gibi. Ha Yunanistan'da ve Gazi Maussa'da Salamis var demişsiniz. Ha şeyde de var Yunan'da da var demek Yunanistan'da da. Kamera kalitesi yani şöyle diyeyim iPhone 17 çıktığı zaman Pro Max'ını alacağım yani. Şu anda olabilecek en iyi şekilde yani şu anda da. Canlı yayının daha doğrusu bu internetin şeyiyle ilgili, kalitesiyle ilgili, hızıyla ilgili. Çok benle ilgili değil. Ya bir de bazen belki ayarlar değişiyordur. Benim karşımda titriyordur yayın. Neyse. Ay çok şey yaptım. Fazla ego, şımarıklık. Ay şey. Neyse. Evet okuyorum ben. Nerede kaldım? Salam istedim. Bir soru sordum ve dağıldık. Evet, ibadetinin en önemli merkezi Salamis Körfezi'ne güzelce konumlandırılmış Eleusis şehrindeydi. Şehir bu saygınlığını, bağımsızlığını kaybedip Atinalıların idaresine girdikten sonra bile sürdürmüştür. Eleusis efsaneleri hem burada hem de Atina'da Demeter ve onunla bağlantılı ilahlar onuruna kutlanırdı. Muhtemelen Kora'nın yani Persephone'nin sembolik bir tarihçesini de kapsıyordu. Büyük ve küçük efsaneler arasında bir ayrım vardı. Küçük olanlar Atina'da Anthesterion yani Şubat ayında kutlanırdı. Daha çok Eylül ayında gerçekleşen ve 9 gün boyunca kısmen Atina'da, kısmen de Eleusis kutlanan büyük efsaneler için bir hazırlık niteliğindeydi. Bu gizli törenlerde sadece üyeliğe kabul edilmiş olanlar yer alabiliyordu. Festivaldeki başlıca etkinlik 6. gün Atina'dan Eleusis kadar yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen büyük ve kutsal bir geçit töreniydi. Geçit töreninde yer alanların hepsi çoğu zaman 30.000 kişiye kadar çıkıyordu. Atina'dan sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktıklarında Mersin ağacı dallarından taç giyip ellerinde meşale taşıyorlardı. Evlilik tanrıçası ve kanun yapıcı özelliğinden dolayı Demeter'in onuruna Kasım ayının başında kutlanan Thesmohoria Festivali Eleusinia'ya göre daha az önemliydi. 5 gün sürüyordu ve sadece evli kadınların yer almasına izin veriliyordu. Yani beni almazlardı. Ben evlenmiyorum, tercih etmiyorum. Ben evlilik tanrıçası da olamam herhalde. Bolluk, bereket, tarım okey ama yani Romalıların Seres'i yani Seres Demeter'in yani benim okuduğum tanrıçanın Roma'daki ismi Seres. Romalıların Seres'i şüphesiz antik bir İtalyan tanrıçası olduğu halde Yunanlıların Demeter'inin tam anlamıyla karşılığıydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında ibadetinin başarılı bir şekilde nüfuz etmesinin ardından bütünüyle Demeter'le özdeşleştirilmiştir. Seres ve onunla bağlantılı ilahlar olan Liber ile Libera'nın en önemli festivali Nisan'ın 19'una denk geliyordu. Bu tarih tam olarak, keşke Nisan'da falan okusaydım, tam olarak bir ilkbahar ayına rastladığı için İtalya halkı tarafından özellikle tarım işlerine bakan ilahlara adanmıştı.
Ya Ceres zaten şey ya, tahıl. Hatta şey vardır, asteroid vardır. Ceres asteroidi. Ceres asteroidi tarımla, bollukla, bereketle ilgilidir. Yani bunu da bildireyim. Ya zaten İtalya'da tam bir tarım ülkesidir ya. Bilsem ama Nisan'da okurdum yani. Evet. Cerealia, cereal mesela. Cereal nereden geliyor? Cereal, mısır gevreği, tahıl falan. Yani onlara cereal demesinin sebebi de Ceres'ten geliyor. Bu arada bunu da şöyle söyleyeyim. Cerealia Festivali herkesin beyaz giyindiği büyük bir geçit töreniyle açılırdı. Daha sonra sirkte kurban etme törenleri ve oyunlarla kutlanırdı ki bu törenlerin yönetimi alt tabaka bayındırlık görevlileri tarafından fazlaca abartılırdı. Hem Yunanlılar hem de Romalılar arasında Tanrı'ya verimliliğin sembolü olan dişi domuz kurban edilir. Ancak bunun dışında kendisine inekler, ağaçlar ve kovanların ilk mahsulleri sunulurdu. Tanrıçanın sanattaki betimlemesinde ağırbaşlı bir gurur ifadesiyle küçümseyen nezaket birbiriyle harmanlanmıştır. Ağırbaşlı gurur ve küçümseyen bir nezaket. Başlıca simgeleri meşale, bir tomar mısır, saçlarının arasındaki mısır başaklarından örülmüş çelenk ve ay çelengim nerede? Çelengim. Ay mısır da alsaydım yanıma bir parça mısır. Başıma çelengimi taktım tamam. Bunu çıkarayım da. Ay görmüyorum. İyi görmüyorum. Tekrar takmam gerekecek. Evet şöyle yapalım. Bak bu kadar şekil yapıyorum. Ondan sonra al bak olmadı. Ben yine takayım. Gerçekten çok fark ediyor. Okurken yani okuma gözlüğü gerekiyormuş. Çok zorlanıyordum. Yoruluyordum. Bunu okuyunca yani takınca çok rahatladım. Evet şimdi şeyimi de taktım. Çelengimi de taktım. Başlıca simgeleri meşale, bir tomar mısır, saçlarının arasındaki mısır başaklarından örülmüş çelenk ile yanındaki çiçeklerle dolu bir sepettir. Antik birkaç heykel arasında Roma'daki Capitoline Müzesi'nde bulunan büyük mermer bir figür bahsedilmeye değerdir. Pompei'deki bir tablodan elde edilen gravür çizim Demeter'i eli açık bir tarım tanrıçası olarak betimler. Resimde tahtta oturur, sağ elinde iki çanak yapraklı bir meşale, sol elinde ise mısır koçanı bulunur. Resmi göstereceğim. Nerede mısır koçanı? Bu değil. Resim 44. Ha. Evet. Ne diyor? İki çanaklı yapraklı bir meşale ve mısır koçanı. Bakın çiçekler var. Size o şeyi göstereceğim. Yani iki çanaklı meşale böyle bir şey. Şurada da ay, burada da mısır koçanlı falan şey çiçekler böyle. Şu gözlüğü çıkarayım. Şimdi okumayı bitirdim. Okuma kısmını. Yine ben dağıttım kendimi. Ay yaramaz çocuk gibiyim ya bazen. Evet. Gözlüğü çıkarıyorum. Tacımı takıyorum. Bakın şöyle şey oldu. 40'lı yıllar falan. Evet, bugünkü masal gecesinde Demeter okudum. Yunan mitolojisinden Demeter okudum. Güzel de oldu. Ben bunu Nisan'da da okuyabilirmişim, Eylül'de de okuyabilirmişim, Ağustos'ta okudum. Yani bir daha dikkat edeyim tarihlere. Yeşil giydim, yeşil giymek istediğim için okumuştum. İşte böyle. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere diyorum.
Evet. Kedi masalı ya bir gün gelir ama şu an ne zaman gelir bir şey diyemiyorum. Hı hı. Evet, görüşmek üzere herkese. İyi geceler. Hoşça kalın. Öptüm. Bay bay. Görüşürüz. Üyelik yayınları geliyor. Kıdemli Savaşçılar ve İmparator üyeler. Görüşürüz.